Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Yeni videomuzda şu arkamızda görmüş olduğunuz camper van'ı tanıyacağız. Şu yakışıklı. Muhteşem bir karavan oldu. Biz bu karavan demiyorum, pardon, özür diliyorum sizden. Camper'ı 2022 senesinde çektik. Demonte karavan yapmıştı. Çok güzel bir camper'dı. Şimdi sene 2023 ve bazı değişiklikler var. Ama önemli değişiklikler. Onları size anlatmak istiyoruz. Muhteşem olmuş. Biz bayıldık. Bitmesini beklemiştik bu videoyu çekmek için. Karavan artık bitti. Camper van artık bitti. Ve bunu şu an videoyu durdurmadan, atlamadan sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu arada biliyorsunuz her zaman hatırlatma gereği duymuyoruz ama yine hatırlatalım istedik. Aramızda abone olmayan varsa biz görmedik, duymadık. Hemen şu an. Şurası. Hemen şu an. Şurası. Olursa süper. Biz görmedik, duymadık. Mutlu oluruz. Beğenirseniz daha mutlu oluruz. Başkalarına bizi tavsiye ederseniz acayip mutlu oluruz. Şimdi isterseniz arkadaşımızın arabasını görmeye gidelim artık. Haydi bakalım. Yönü falan değişti. Merhabalar. Selamlar efendim, selamlar. Diyet mi var hocam? Hayır. Nasılsın? Sağlık. gibi gösteriyor, iyi seviyoruz. Buyurun, size sandalyelerinizi hazırladım. Vallahi Teşekkür ederiz, süpersin. vallahi. Çok keyifli bir kamp hayatına sen de merhaba dedin. Evet ya. Neler yaptın? Nasıl aldın? Nedir bu? Nerede yaptın? Bize bir anlat. Bize bir Çok sordun şimdi. aydınlat. Şöyle, arkadaşlar için de birazcık ne yapıyorum, ne ediyorumdan bahsedelim. Ben aslında bir görüntü yönetmeniyim. Dolayısıyla da ömrüm yollarda geçiyor. Yani çok fazla görüntüleme ile ilgili iş yapıyorum. Zaman zaman belgesel çekimler oluyor. Zaman zaman klip, reklam tanıtım oluyor. İşte firma tanıtımları oluyor. Bu yüzden Türkiye dört köşesinde varım. Hani yarın nerede olacağımı bazen ben de bilmiyorum. Doğru. Ya buna şöyle diyebilir miyiz? Havada, karada, denizde her türlü biraz çekim. Ukalalık Her yapmış olmayalım ama öyle dalış eğitmeniyim aynı Kesinlikle zamanda. bu işin ukalalı olmaz. Yaptıklarını biliyoruz. Yani drone kullanabiliyorum, aktüel çekimler yapıyorum. Dalış eğitmenliğimden dolayı su altında fena değilim. Çok iyi. Gibi böyle biri olmazsa biri oluyor. Bazen su için bir yere gidiyoruz işte falan. Şimdi de tam çekim arası. Bir proje bitti. Diğer projeye geçmek üzereyim. Yarın Hatay'a yola geçeceğim. Sevgili Şahika'nın bir dünya rekoru denemesi olacak. Şahika derken? Şahika Ercümen. Ercümen. Onun için Hatay'da olacağız. Şimdi böyle bir günlük, 2 günlük Fethiye molası verdim. Biz de yakaladık. Denk geldik. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel bir durum karavanım bu. var şu an. Biz camper'ın peşindeydik. Seni darlıyorduk hatta. Nerede denk geliriz diye. Hatta bitmedi mi? Bitmedi mi? Ne zaman bitiyor derken sonunda yakalayabildik. Çok güzel bir iş çıkmış. Evet. Gerçekten. Evet. Keyifli olmuş. Sen de ofisini ve evini buraya taşımış oldun. Emaneten gezmektense Evet. gerçekten. Aslında tam zamanlı bir karavan hayatına merhaba dedin değil mi? Hemen Böylece? hemen. Yani şöyle tam zamanlı mesela şimdi bu ara takvimimden bahsedecek olursak 20 gün kadar karavanda olacağım. Çok güzel. 2-3 gün moladan sonra bir 15 gün daha karavanda olacağım. Hemen hemen tam zamanlı. İşte küçük gibi gözüküyor araç fakat şehre girebiliyorum. Park problemim olmuyor. Yolda herhangi bir yerde biliyorsunuz karavancılarla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Tabii. Bunun karavan olduğu da çok belli olmuyor açıkçası. Evet, onun avantajını da yaşıyorum. Aynen öyle. Çok bizi cezbeden bir karavan var aslında arkamızda. Yani konuştuğumuz gibi 2022'de çekmiştik ama 2023'te ne gibi değişiklikler olabilir ki dediğimizde güzel eklentiler ve kalitesel geliştirmeler çok fazla olmuş. Çok. Epey var. Ben öncesini de biliyorum. Böyle bir araç sahibi değildim fakat yıllardır takip ettiğim bir sektör ve bir marka. Türkiye'de de bu dönüşümü en iyi yapan firmalardan biri demeyeceğim. En iyi yapan firma Demonte Karavan bence. Bu bilinçle gidip tanıştık. İşte kısmen iş ortaklığı, kısmen de böyle bir yol belirlemiş olduk. Evet. Harika bir araba yaptılar bana sağ olsunlar. Gerçekten dört dörtlük her şeyiyle. Benim bile diyeyim ki benim ihtiyaçlarım çok fazla görüntülemeden dolayı. Drone'um şarj oluyor. İşte iyi kurgu yapabilen bilgisayarlarla gezmek zorundayım.
Kesinlikle. Birçok kameram var vesaire, bunlara yetiyor. İşte benim konaklamam için harika. Onu da bırakın, misafirim geldiğinde onu bile ağırlayabiliyorum. 1+1'iz gördüğünüz gibi. Evet. Hani ona özel locamız var, onu açabiliyorum. Evet. Araba harika. Ben gayet keyifliyim. Gündelik bir araç pratikliğinde kullanabildiğim gibi aynı zamanda da evim oluyor. Harika. Az buçuk farklılıkları biliyorum. Siz daha önce çektiniz. Siz de fark edeceksiniz ya da görmediklerimi hatırlatın. Biraz onlardan bahsedeyim. Biraz da genel kullanımdan bahsedeyim. Arkadaşların da fikri olmuş olsun arabayla ilgili. Evet. İçeriye geçtik. Valla hocam gerçekten inanılmaz ferah. Yani bu arabanın içerisinden böyle bir yaşam alanı çıkartmak herkesin harcı değil. Şimdi evet, bunu daha önce tecrübe ettik ama değişiklikler anlamında üst tarafta yalıtım anlamında bir değişiklik var. Üst tarafın açılışı anlamında biraz değişiklik, malzeme firma değişikliği var anladığım kadarıyla. Evet. Ve onun haricinde şuradaki yaşam alanında yatak olan tarafta ters değişim var. Evet. Değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam. Bunlardan birazcık senden alalım. Ne gibi marka değişikliğine gittiyse nedir? Niye Şöyle, böyle oldu? Üst pop-up tavanda birçok seçenek var. Bildiğim kadarını anlatıyorum. Çeşitli markalar var. Yerli üretim var. İşte yurt dışında İngiliz, Alman firmaların ürettiği seçenekler var. Burada şimdi indirdiğimizde daha doğrusu göreceksiniz. Yatak ve yay kısmında da çok iddialı bir seçim söz konusu. Volkswagen California orijinali de bu yatağı kullanıyor. Tavanımız SCA tavan, alanının en iyisi. Yani Demonte Caravan bütün dünyada bu işin en iyileri kimlerse onları kendine partner seçmiş. Konumuzla çok alakası olmasa da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu arabanın en büyük özelliği şu. Şimdi düşünün ki bir araba aldınız, sıfır aldınız veya işte 2020 neyse modeli yeni bir araba aldınız, götürüp tavanını kestiriyorsunuz. Korkunç geliyor kulağa değil mi? Şöyle bir şey var. Ben aklımı sıyırırım ilk başta bunu direkt. Ne yapıyorsunuz siz oğlum? Burada şöyle bir durum var. Kimsenin belki de tahmin edemeyeceği. Bu araba TSE'den onaylı şu haliyle. TÜV'den onaylı. Ruhsatına pop-up tavan işli. Daha da şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Sıfır Volkswagen'i aldınız. Götürdünüz Demonte Caravan kesti, biçti, şunu taktı. Arabanın garantisi bozulmuyor. Garantiden çıkmıyor. Garantisi bozulmuyor. Bu başka bir artık Çok sınıf. iyiymiş bu. Yani bu şekilde çalışan bir firma. O yüzden kesinlikle doğru adres olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta geçen hafta, bir hafta önce Volkswagen'den alınmış orijinal California'ya VB Air sistemi, Air süspansiyonu Demonte Caravan taktı. Yani Transporter'da artık Air sistem takılabiliyor. Takılıyor Türkiye'de ve tek takan, tek yetkili de Demonte Caravan. Abi çok iyi. Peki şuraları bir gösterebilecek misin bize? Gösterelim. Yani burada yağmur geçirme vesaire. Hadi rüzgardan geçtik artık ama yağmur geçirme durumu nasıl? İyi bir çadır düşünün. Kamp yapanların tecrübe ettiği, bildiği üzere çadırlar yağmur geçirmez. Bu da iyi bir çadır şeklinde yağmur geçirmiyor, rüzgar geçirmiyor. Fakat basık ve bunaltıcı da değil. Gördüğünüz gibi panoramik bir camımız, sinekliğimiz var. Bu şekilde açabiliyoruz. Yaz aylarında harika bir manzaraya uyanmanızı sağlıyor. İşte Kapadokya'da şuradan balonları izliyoruz. Gece buradan yıldızları izliyoruz. Durumumuz var. Bunu tamamen kapatabiliyorsunuz. Yalıtımı ve ısınmasının kolay olması için. Daha da abartıp tamamen tül bile olmasın şeklinde açabiliyorsunuz. Çok iyi. Peki havalandırma da var orada bildiğim kadarıyla. Tamam. O da kış için. Şimdi bu tül kısmını tamamen kapattık diyelim. Ve yine de hava alsın istiyorsunuz. İçeride çok havasız bir durum olmasın istiyorsunuz. Orada incecik bir bar var. Onu açıyorsunuz. Ne içerinin sıcaklığına zarar veriyor. Halen içerisi sıcak kalıyor. Ne de sizi havasız bırakıyor. Rahat nefes alabileceğiniz bir şekilde devam ediyorsunuz. Opsiyonel olarak sundukları bir cam seçeneğimiz var. Karavan camı var arkada. Transporter'ın bildiğiniz camı değil, karavan camı var. Bu işte çok yakinen tanıdığınız, sinekliği de olan, işte belli açılarla aralanabilen, nefes alabileceğiniz bir cam ve burası yatak haline geldiğinde tam başucunuzda oluyor. Ve bunu, o camı sanırım artık yerli üretiyorlar. Evet, yerli bir partnerle çalışıyorlar. Çok iyi. Ve direkt çok rahat bir şekilde kendileri arabaya uygulayabiliyorlar. Çok ya bence
Bu aracın olmazsa olmazlarından biri. Peki şunu yapabilir miyiz? Hemen. Bir yatak görelim nasıl? Çok pratik. Ona da hani Buradaki değişik durum, tersine dönen durum neydi? şu. Birçok markada, birçok yatağa dönüşebilen koltukta sistem şu. Çekyat gibi işte çekersiniz şu geriye gider vesaire. Böyle bir sistemde yattığınız yer doğal olarak oturduğunuz şu çıkıntılı yer Aynen. ve kemerler. Evet. Burada harika bir şey yapılmış. Çok basit birkaç hareketle göstererek anlatalım. Şunu böyle çektiniz. Evet. Şöyle devirdiniz. Wow. Bakın yumuşacık bir şey çıktı. Oo, çok iyi. Demek istediğim buydu Şu Nazan. kolu Evet. kaldırdınız Artık sırtına yatıyorsun, tersine yatıyorsun. ve Dümdüz oldu. burada Artık hiçbir şey yumuşak bir yatak var. Evet. Yetmedi. Bir Çok de güzel bir şiltesi var. Visco Visko. şiltemiz var. Vay. Çok samimi söylüyorum, evde bu kadar rahat uyumuyorum. Gerçekten Bizim mi? yani bizim evdeki diyorum. Bizim karavandaki yatak muhtemelen. Şu viskoyu alabilir miyiz? Ben bir gösterebilir miyim ya? Bir ki. yükseldim Yatağın yani. genişliğini. Şöyle konu mankeni olarak kendimi Boyun Murat'cığım senin kaç? 1.82'yim ben. 1.82'sin. Yani Kafanı koy. evet. Şurada Ayaklardan şöyle. da gördüğünüz gibi benim elim burada. kesinlikle şu şeyle aydınlatmayla Aydınlatmalarda. ve şu camla sineklikle inanılmaz keyifli ve konforlu. Bu arada Çok konforlu ya. atlamamamız gereken bir nokta aslında gösteriyoruz videonun başından beri ama yukarıda kimse yatmıyorsa yatacağı ana kadar böyle bir yüksek tavan. Evet. Önümüz var. Evet. İşte bu içeride Yani içeride ayakta, inanılmaz bir hareket Evet. serbestisi kazandırıyor sana. Kesinlikle. yani şurada işte lavaboda, ocakta vesairede Evet. ayakta çalışabiliyorsunuz. Yalnız fark ettin mi? Kesinlikle. Biz kaşla göz arasında kamerayı yine görüntü yönetmenine Oyun bıraktık. kurusun aldım elime. Hemen Ne derse desin arkasını daha çok severim. Peki ben biraz arkasına geçeyim Buyurun. kameranın. Evet. Şimdi şu yukarısı var değil mi? Bir de orası. Onu da gösterelim. Evet, onu Benim da yanıma doğru gel istersen. Aynen. Şöyle. Şöyle basit bir hareketle Bunu da indirip indirdiğimiz anda burada da geniş 2 kişilik bir yatak. Ve bunun da yine Oluştu. bir şiltesi var. Şiltesi var ve asıl bombası şura. Evet işte budur. Şimdi Yani burada bu bu çok ne kadar iyi çalışıldığını gösteriyor mevzuya. Yukarıda yatan kişilerin de ergonomisinin ne kadar düşünüldüğünü, ya bu işin bu kadar bedava olamayacağını. burada çok önemli bir detay daha var hocam. Yine kolay kolay fark edilemeyecek bir şeyden bahsedeceğim. Kış aylarında biliyorsunuz arabalarda kalmak biraz zor. Arabayı ısıtmak zor. Çoğunda Webasto sistemi var. evet. Şimdi böyle bir araçta ısının yukarıya geçmesi lazım. Evet. Ve ısının yukarıya geçebileceği yer sadece bu kadar. Dolayısıyla bu tarz üretimi yapılmış arabanın çoğunda alttakiler kavrulurken üsttekiler üşümeye devam ediyor. Burada bu işi nasıl çözmüşler? Bu gördüğünüz yaylar var. Yayların altındaki kumaş şu geçirgen. Yani hava Isı buradan geçirgenliği var. evet. Hava buradan Isınan yukarı. hava genleşiyor Aynen çünkü. öyle. Evet. O fileden yukarıya ısı çıkabiliyor ve böylelikle biz ciddi soğuklarda alt üst kullanacak şekilde yattık. Üstteki de kesinlikle üşümedi. Alttaki de zaten. Bir de çok özür dileyerek kesiyorum. Bu sıcak soğuk dengesiyle alakalı benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri şurada bir malzeme görüyorum. Evet. Bundan bir bahsedebilir misin? O da yeni gelen bir şey. Yeni bu. Ve harika Nesne. bir orada da yine Yani bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesinin aslında bir çözümü bulunmuş. evet, evet. Onu dışarıdan göstereyim ben size. Tabii. 2 tane tokamız var. Bu tokaları açıyoruz. Sinekliğimiz aşağı iniyor. 2 tarafta da fermuarlarımız var. Sinekliğimizi kapattık. Artık aracımız hava almaya devam ediyor. Dışarıyı görebiliyoruz. Nispeten içerinin görülmesi zorlaştı. Falan filan. Ama en büyük bombası bence çadır gibi değil. Yani fermuarı aç, içeri gir, fermuarı kapattan başka bir da şey. sizi kurtarmışlar. Bakın. Fermuara ne Yok oldu? Artık. Fermuar üzerinde hala. Buraya harika bir mıknatıs sistemi yapmış.
İstersen dışarı çekerek, istersen içeri iterek açıyorsun. Bıraktığın Manyetik. Bırak anda Nazan. tekrar kendi kendine Hop Oluyor. yapıştı. Kesinlikle. Çok güzel bir sihirbazlık olmuş bu. Gerçekten çok iyi. Bakar mısın? inanılmaz Çat. pratik. Ve işte bu artık yılların argesi, deneyimi, birçok araba yaparak Evet. herhalde Evet. ulaşılan bir seviye gerçekten. Bu inanılmaz güzel bir boyut atlatmış olaya. Bir şey daha var. Bunlar da daha önce yaşam aküsü aracın aküsüyle besleniyordu. Belli bir süre götürüyordu. 220'ye bağlanana kadar 220 ile doldurmak gerekiyordu. Şimdi çok güzel bir şey daha kullanmışlar ve gerçekten kaliteli bir şey kullanmışlar. Evet, Victron kullanılıyor. Elektrik sisteminin tamamı Victron. Yukarıda esnek bir panelimiz var. Yani flex panel kullanmışlar. Flex olmasının avantajı bir otoparka yüksek araç yükseldiği için alçak tavanlı bir yere girerken panel takılır mı takılmaz mı korkusundan sizi kurtarıyor. 170 watt ayrıca flex olup da bir kayıp da yok. Yani doluya ve darbeye de dayanıklı bir Evet. şey. Çok iyi. Dolayısıyla yaşam aküsü var. Yaşam aküsünü hem flex'ten besliyorsunuz hem araç yolculuk esnasında DC-DC denen sistemle yaşam aküsünü doldurmaya devam ediyor. Hem de 220'ye ulaşabildiğiniz bir kamp alanında 220 taktığınızda sadece içeri 220 vermekle kalmıyor. Aracın aküsünü de şarj etmeye devam ediyor. Zaten içerideki elektriksel yaşam ünitelerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Victron dediğim işin şekli değişiyor. Evet, evet. Telefondan da uzaktan ne kadar volt geliyor, ne kadar amper şu Her anda şeyi görebiliyorsunuz. karşılıyor. Gösterebilirim isterseniz onu da. Şöyle bir uygulamamız var. Victron Connect adında. Girdiğinizde invertör ve solar. Benim arabamda invertör de var. Bu standart donanımda olan bir şey değil ama bizim tahmin edersiniz ki şarjlardan dolayı 220 ihtiyacımız çok fazla. İnvertöre girdiğinizde invertörün o anki durumunu görüyorsunuz. İşte kapalı mı, açık mı? Şu anda bakın sistem açık. Yani 220 volt veriyor. Çıkışında sadece 1 wattlık yük var. Demek ki bizim drone'un pili şarj olmuş. Onu da anlıyoruz. Buradan sistemi kapatabiliyorsunuz. Şarj modunu alabiliyorsunuz vesaire. Diğer ekrandan da solar yazan ekrandan da şu an gölgede bir yerdeyiz. Çok fazla bir şey Ağaçlar üretmeyecektir. Durumu görüyorsunuz. İşte 6 watt gibi. Yani 17 volt ve 0,3 amper gibi bir değerle aküyü şarj etmeye devam ediyor. Yani sonuçta 170 volta kadar beslemesi lazım ama Evet, gölgede olduğu için 170 şu anda watt'a kadar verebiliyor. Bunu işte 90-100'ler görebiliyorsunuz. Ya bunu şöyle özetleyelim. Siz de tecrübe ediyorsunuz. 80-90 hatta 60 üzeri değerleri gördüğünüz anda zaten her şey yolunda. 220'yi direkt buradan çalışabilir hale geliyor. 800 watt bir invertörümüz var bizim. Birçok şeye yetiyor, yani birçok şeyi halledebiliyor. Bir uygulama daha var, onu da göstermek istiyorum. Peki. Tabii. Şimdi içeriden de gösterebilirdik ama bu arabanın aydınlatmalarını da ben çok keyifle kullanıyorum. Şimdi görüntü işi yaptığımız için monitörlerle çok fazla haşır neşiriz. Gözlerimiz inanılmaz yoruluyor. O yüzden ben evimde dahi direkt ışıklardan nefret ediyorum. Benim ışıklarım mutlaka ayarlanabilir olmalı ve gözüme girmemeli. Bu arabanın bütün ışıkları öyle. Bütün Dimli ışıkları ışıklar. dimli. Wow. Butonlara basık tutarak şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde bakın şurada şu uygulamayı açtığınızda girdiğinizde bakın alt kabin, işte mutfak, üst kabin ve tente gibi seçenekler var. Bakın mutfak karşımız. Şuradan istediğim şiddette açabiliyorum. Alt kabin dediği hemen şuradaki ışık istediğim şekilde şiddetiyle oynayabiliyorum. Üst kabin dediği şurada harika bir ışık var yine. Onu da açayım, buradan belli olacaktır. Evet, oldu. Buradan en hassas ayarına kadar yapabiliyorsunuz. Direkt hepsini birlikte kapat aç yapabiliyorsunuz. Harika, pratik bir özellik. Bunu siz araçtan uzaktayken bile yapabiliyorsunuz. Atıyorum aracı bir yere park ettiniz, karşısında bir yerlerde oturuyorsunuz. Bir şeylerden şüphelendiniz, biri yaklaştı. Hemen buradan ışıklarını açıp içinde biri mi var hissiyatı yaratabilip nispeten güvenlik önlemi alabiliyorsunuz. Peki şimdi sana zor bir soru soracağım. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle bir araç sevdalısı bir arkadaşımız ortalama standart paketlerle demonte karavana aracını teslim ettiğinde araç hariç
Evet. Böyle bir araca nasıl sahip olabilir? Ne kadara mal olabilir? Şimdi güncel Değişiklik gösterebilir tabii evet, ki. yani Türkiye malum Mutlaka şartlar, donanım da değişebilir. her şey değişiyor. Fakat şöyle söyleyeyim, çeşitli paketler vardır diye tahmin ediyorum. Fakat full paket, hemen hemen full paket, işte invertörü yok. Onun haricinde burada gördüğünüz sistem bugünün fiyatlarıyla 29.000 euro gibi. Şimdi bu kulağa yüksek gibi gelse de işte siz karavan kullandığınız için ekipmanların kalitelerini biliyorsunuz. İşte Indelby buzdolabı olunca, Dometic ocak lavabo olunca, bütün elektrik sistemi Victron olunca, Eberspacher var. Tente, Tulum Eberspacher irtifa kitli Eberspacher. Yani 3000 metre dağda da ben ısınabiliyorum. Ki sen zaten çıkmama kullanınca gibi bir lüksün yok oralara. Evet, çok gündelik bir olay bizim için. Bütün bunlar bir araya gelince arkadaşlar hani bu fiyat iyiymiş, makulmüş dedirtiyor. Bunu aslında iyi, makul demekten de çekiniyor olsak bile yurt dışı örneklerine bakarak anlayabilirsiniz. Hani genelde Türkiye'den ziyade Avrupa'da bu iş nasıl dönüyor'ya bakarsanız aslında buradaki fiyatların makul bile kaldığını anlayabilirsiniz. Evet, zaten globalde çok fazla değişim olduğu için Türkiye'de de bu değişimin olmaması artık günümüz tarihinde imkansız gibi bir şey. Yani ihtiyaçlar doğrultusunda bu. Şimdi bir şeye ucuz veya pahalı demek kolay değil ama şunu söyleyebilirim. Ben İstanbul'daki evimi kapattım. İşte bir ayağım Bandırma'da, bir ayağım yollarda bir hayat yaşıyorum. İnanılmaz bir maliyetten, kiradan bilmem neden kurtardı beni. Şimdi buradaki para o öyle düşününce hiçbir şey değil yani. Kesinlikle. Evet, yani yollarda geçtiği için ömrüm çok Ben normal. bir bayan gözüyle soracağım. Depolama alanları. Şimdi bununla ilgili mutlaka bir sorun, hani insanların kafasında oluşan bir sorun Evet. var. Nasıl çözdün? Neler var depolama alanı? Çözülmüş geldi. Çözülmüş geldi. Şöyle, zaten birçok karavanda olan dolaplar var. İşte mutfak için bardak, tabak, çanak koyabileceğiniz sistemler var. Şurada bizimkiler adını verdiğimiz derince bir dolabımız var. İçi aydınlatmalı vesaire. Bakabilirsin. Ben bir geçiyorum. Açıyorum. Şunun altı değil mi? Evet, oradan da açabiliyorsun. Yani hem de buradan. Aynen öyle. Üstünde bir şeyler varsa işte daha yerleşik hayat yaşayan arkadaşlar oraya çiçek Şöyle, vesaire koyuyor. Aynen. Hem bu şekilde. Aynen. Bizim gördüğünüz gibi şarjlarımız orada devam ediyor. Evet. Bütün sistem orada. Orada derince bir dolabımız var. Burada işte tabak, çanak vesairelik alanlarımız var. Hemen arkada tercihinize göre elbise veya nevresim, yatak, yorgan koyabileceğiniz bir alan var. Onun hemen arkasında yine daha dışarıda ihtiyaç duyacağınız ekipmanların olduğu, aracın dış duşunun olduğu bir bölüm, büyükçe bir dolap var. Ve yine en büyük esperilerinden biri bence şu, bu yatağa dönüştürdüğümüz koltuk raylı. Ya bu ne demek? Kamp halindeyken yatağı olabildiğince geri itiyorsunuz ve size işte içeride dikileceğiniz bolca bir alan yaratmış oluyor. Ön koltuklar zaten dönüyor. Yolculuk esnasında da bu raylı sistem sayesinde normal bir transporter veya normal bir araç gibi bu koltuğu öndeki koltuklara yaklaştırırsanız hem arkadakilerle iletişiminiz kolaylaşıyor hem de arkada inanılmaz bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Yani normal transporter'ı kullanabilmiş oluyoruz. Değişen bir şey oldu. Aynen. Şehir içi aracına da dönüştürebiliyorum. Hatta daha abartısını söyleyeyim. Çok ihtiyaç olmayacaktır belki ama bu koltuk çok kolay bir şekilde tamamen de çıkartılabiliyor. Yani ev taşırsınız bu araçla, öyle söyleyeyim yani. Koltuk biraz ağır, orada zorlanabilirsiniz ama şu mekanizma ona da izin veriyor yani. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Su, duş nedir? Ne yaptın? Nasıl? Hemen diğer tarafta dış duşumuz var. Araçta 42 litrelik bir su depomuz var. İşte yaklaşık 2 damacana yapar. Karavancı için hiç fena bir hacim değil. Kesinlikle. Onun dışında işte zaten ne küçük bir buzdolabımız var. 17 litrelik bir gri su, atık su depomuz var. İşte atık suyu da insanlar bazen yanlış anlıyor. Şurada meyve yıkadığınız, domates yıkadığınız su, pis bir su değil. Aynen Herhangi öyle. bir toprak alanda bir yerde boşaltabileceğiniz ama işte bir kamp alanında basacağınız yeri çamur etmemeniz adına yine bir gri su deposu konmuş. Onu ihtiyaca göre açıyorsunuz, kapıyorsunuz gibi. Valla beklediğimden bayağı değişmiş. Evet. Çok değişmiş. Görüntü aynı gibi gözükse de ne kadar da olsa Evet. ama araç aynı araç değil. Kesinlikle çok Evet. değişmiş. Ben Evet. acayip
bayıldım. 2 kişi bile çok güzel, konforlu seyahatler yapılabilir. Kamplar 2 kişi yapılabilir. için ideal. 4 kişi kaldı bu araçta ve hiçbir şekilde birbirini rahatsız etmedi. Daha biz 3.'yü yatıramadık, 4 kişi 4 kaldı kişi yani. çok rahat bir şekilde Çok kaldı. güzel, çok güzel. Bir senede bile bu kadar şeyin değiştirilmesi Ar-Ge'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Yani bu bir ciddi değişen ve hızlı gelişen bir sektör. Bu firmaların yaptığı değişiklikler de inanılmaz hızlı olmuş. Ben çok beğendim. Yani bu olayı. gurur duyuyoruz. Birkaç ay Evet. önce Düsseldorf Karavan Fuarı vardı. Dünyanın en hatırı Evet. sayılır karavan Evet. fuarı ve Evet. Demonte Karavan orada stand açtı arkadaşlar. Yani Gerçekten. bizim görüntülerimizle bu aracın Kapadokya videoları, fotoğraflarıyla tüm dünyaya Demonte Karavanı ve şu dönüşümü anlattılar. Ya biz de gidelim seneye bir Düsseldorf'a. Yani çok hayal ettiğim bir yer. Yani tabii şimdi herkesin tercihi kendine göre, amacı, kullanım şekli farklı. Tamer'in kendine göre kullanabileceği ve daha iyi şartlarda işine yarayacak araç buydu. Dediğim gibi herkes farklı tercihler yapabilir. Daha büyük araçlar isteyebilir, daha küçük araçlar isteyebilir ama bu hayat kurtaran bir araç. Ya hayat geçirilebilir bir araç diyeyim ben daha doğrusu buna. Dediğim gibi ihtiyaçlar doğrultusunda hani getirdikleri ve götürdükleri var. Daha büyük hacimli bir araçta belki daha rahat edebilirsiniz ama benim derdim bir araçta yaşamak, bir yere kamp atıp haftalarca orada kalmak gibi değil. Ben Kesinlikle. gittiğim yerde otel aramaktan kurtuldum. Evimi sırtımda taşıyorum. Ve dediğim gibi bu hiç abartmıyorum. Şu an bir telefon gelip ben yarın kendimi Kars'ta bulabilirim. Bizim işin doğası bu. Senin için de çok ideal. Otel var mıdır, yakın mıdır, uzak mıdır, pahalı mıdır falan çekiyorum, Düşüncesi yatıyorum. yok. Peki ben son bir şey soracağım. Araçla ilgili soracağım. Yani Tabii ki. kaç kilometrede işte... Şöyle onunla da ilgili aslında bir bilgi de vermiş olalım. Hem bu sistemi düşünen hem de karavan almayı, yaptırmayı düşünen arkadaşlara da bilgilendirmiş olalım. Ben de yeni öğrendim bu arada. Şimdi şöyle bir kanun var Türkiye'de. 5 yaşından büyük araçlarda herhangi bir vergi çıkmıyor. Bunu herkes biliyor. Ama 5 yaşından büyük araç demek de ciddi anlamda yıpramış, kilometre yapmış bir araç olabiliyor. Bu araç 2020. Ben özellikle 2020 aradım. 2023 alabilir durumdaydım. Aradaki fiyat farkı inanılmaz değildi. Fakat o karavan dönüşümünde yani ruhsatına karavan yazılacağı zaman bir ÖTV farkı çıkıyor. Bu şöyle hesaplanıyor. Kamyonetin, ticari aracın ÖTV'si %15. Karavanların ÖTV'si %45. Yani aradaki %30'u hesaplayarak size vergi çıkartıyorlar, onu ödüyorsunuz. Fakat bu nasıl hesaplanıyor? 2020 model araç aldığınızda aracın fabrikadan çıktıktan sonraki ilk faturası baz alınıyor. Yani bu araç 2020'de 200 liraya satıldıysa 200 liranın %30'unu ödüyorsunuz. 2023'te 1 milyon liraya satıldıysa 1 milyon liranın %30'unu ödüyorsunuz. Evet. O yüzden biraz daha düşük model, az kilometre çok daha avantajlı oluyor karavan dönüşümünde. Çok mantıklı. Ben 2020 özellikle aradım. Araç 2020 yaklaşık işte 68 bin kilometredeydi. Ben bir yılda yapıyorum o kilometreyi. Bizim için bir problem yok. Araçtan da memnunum. Hani 2023 alsaydım kaba bir hesapla 400 bin lira gibi fazla vergi ödemiş olacaktım. Böyle bir durum var. Yeni karavan alacak veya dönüşüm yapacak arkadaşları da bir minik böylece aydınlatmış olalım. Evet, bu çok önemli bir bilgiydi. Güzel. Benim sorularım aklımdakiler bunlardı Muratçığım. Sen Senin hepsini var? sordun zaten. Gerçekten Evet. mi? Ya baya ben karavandan anlıyorum. Bize her şeyi göstermeye çalışan adam. Estağfurullah. Bize yeni evini de açtığın için Her teşekkür zaman, ediyoruz. Her zaman. Evet. Her Güzel- coğrafyada her zaman beklerim. kazasız belasız, güzel günlerde, güzel çekimlerde kullan. Çok teşekkürler. Biz yenisini gördüğümüz için, değişikliği gördüğümüz için de ayrıca karavancı olarak mutlu olduk. Keyifliydi. Ne? Anlatırken gözünün içi gülüyordu. Farkında mısın? Valla ben dinledikçe gözüm açıldı. Yani gördükçe ben kendi karavanı sorgulamaya başladım. Ne yapıyordu? Klasik hareketim. Şöyle bir sürtüyorum sizin yerinize de. Hepimize bulaşsın. Umarım bana da uğur getirir bu sürtünme. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evini açtın. Keyifti benim için. Aydınlattın insanların. Eğer ki fikriniz varsa, böyle bir şeye niyetiniz varsa dinlemiş oldunuz.
Umarım faydalı olmuştur. Umarım şunu da ekleyebiliriz. Ben de yardımcı olabilirim. Demonte Karavan bunu dediğim gibi dönüşümünü yapan ve çok derler, yardımcı olmayı seven, her konuda destek alabilecekleri bir firma. Direkt oraya da yazabilirler. Onlarla da konuşabilirler. Sağ olsunlar. Biz ne dediysek, şimdi bazen işte bu işlerden dolayı, biraz da huysuzluktan dolayı isteklerimiz bitmiyor. Evet. Sağ olsunlar. Ne dediysek yaptılar. Yani. Valla sürekli konuşmalarımızda kendisi söylüyor. Demonte Karavan'dan Gökhan Bey de izliyordur bu videoyu muhtemelen. Selam olsun. Selam Ellerinize olsun. sağlık. Çok güzel bir iş çıkmış. Evet, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Görüşmek üzere diyoruz. kendinize Hoşça kalın. dikkat edin.